Merhaba arkadaşlar. İnsanın evriminde süreci tetikleyen yani işaret fişeğini çeken özelliğin dik yürüme olduğundan söz etmiştik. Şimdi bu videoda dik yürüme insan evriminde hangi devrimsel gelişmeye yol açtı sorusuna yanıt arayacağız. Şimdi ilk bakışta bu soruyu okuyan arkadaşlar, dikkatli arkadaşlar mutlaka bir görünüşteki bir çelişkiyi fark etmişlerdir. Yani bir yandan evrimsel gelişmeden söz ediyorum, bir yandan devrimsel gelişme, yani bu evrimsel süreçle devrimsel gelişme aslında birbiriyle çelişen kavramlar. Fakat konuya bir önceki videoda özellikle insanın evrimindeki büyük paradokstan söz ederken belirttiğim noktayı akılda tutarsak bu soruyu neden sorduğumu anlamak kolaydır. Yani şöyle bir şey, ilk bakışta evrimsel süreç açısından bakıldığında insan sıradan bir hayvan. Yani biyolojik, genetik yapısı açısından diğer hayvanlardan farklı bir özelliğimiz yok. Yani şempanzelerle %80, %98,5 genetik ortaklığımız var. Bizde bulunup onlarda bulunmayan hiçbir kemik parçası yok. Ya da onlarda bulunup bizde bulunmayan bir kemik parçası ya da bir kas. Yani yüzümüzdeki, ayağımızdaki, parmaklarımızdaki bütün kaslarımız, şunlar bunlar her şey ortak. Şimdi dolayısıyla şempanzeyle biyolojik genetik açıdan aramızda öyle bir ahım şahım bir fark yok. Hemen hemen aynı türe. Çok yakın türleriz yani. Ama buna rağmen işin içine toplumsal, kültürel faktörler girdiğinde ve en önemlisi içinde bulunduğumuz cansız doğayla, yani dünyayla, dünyanın koşullarıyla ve çevremizle ilişkiler açısından bakıldığında şempanzelerle insanlar arasında devasa bir uçurum var. Yani onlar kendi ormanlarında, eğer bulundukları çevreye pek müdahale olmadığı sürece bildiğiniz gibi kendi yaşamlarını sürdürüyorlar. Kimseye karıştıkları yok, kimseye bir şey yaptıkları yok. Yani ormandan çıkıp bir yerlere gidip bir yerlere, bir şeylere, bir canlılara, başka şeylere müdahale ettikleri yok. Ama insan öyle mi? Yani insanın şu dünyada el atmadığı, kurcalamadığı, tırnak içinde mahvetmediği, düzenini bozmadığı bir dünya köşesi kaldı mı? Kalmadı. Dünya, insanlar sonsuz açlıklarıyla, açgözlülükleriyle ve bitmek bilmez tüketim hırslarıyla dünyanın altın üstüne getirmeye devam ediyorlar. Ve bu altın üstüne getirmenin sonuçlarını da düşündükleri yok. Düşünenler var kuşkusuz. Bu meselelerin bilincinde olan, geçmişe bu gözle bakan, evrimi bilen, evrim ışığında gelecekte neler olabileceğine kafa yoran bir sürü akıllı, iyi insanlar var. Fakat ne yazık ki toplumları yönetenler bu akıllı, iyi insanlar değil. Toplumları yönetenler insanların en açgözlüsü, en doymazı, en tüketim çılgını, en böyle gösteriş meraklısı, ne bileyim, toplumun en insanları. Yani bir Amerikalı bir profesörün bir sözü vardı. Hiç unutmuyorum. Ona soruyorlar. Ya diyorlar, iyi bir üniversite ama iyi bir üniversitenin hocası. Diyorlar ki sizin öğrencileriniz, üniversiteden çıkan öğrenciler ne yapıyorlar genellikle? O da şöyle diyor. Bizim diyor en akıllı öğrencilerimiz diyor genellikle diyor böyle teknolojiye yön veren, bilimin ve çalışma yaşamının en önemli yerlerinde yer alırlar. Mühendis olurlar, araştırmacı olurlar, tıptaki çığır açan buluşlara yaparlar falan. İkinci sırada gelenler genellikle yönetici olurlar, iktisatçı olurlar. Kamuda ve özel sektörde büyük şirketlerin CEO'ları, yöneticileri ve o işleri sürdüren insanlar genellikle bunlar olurlar. Bir de diyor
üçüncü grup vardır diyor. Üçüncü grup da diyor bunlar diyor belli diyor kamu yönetimiyle ilgili şeyleri olurlar. Ya da diyor bunlar aslında diyor doğru dürüst eğitim görmedikleri için hiçbir şey öğrenmeden mezun olur giderler diyor. Sonra da diyor bunlar siyasetçi olur ülkeyi yönetirler diyor. Evet, ne yazık ki dünyanın gerçekliği böyle bir şey. Yani insanlığın nereden gelip nereye gittiğini üzerine kafa yormayan, düşünmeyen, daha doğrusu bu konuları hiç mesele bile etmeyen yöneticilerin ülkeleri getirdikleri nokta bu. Yani çok değil, sanırım herhalde İstanbul'daydı, bir metro kazısı vardı. O dönemin başbakanı işte metro kazısıyla ilgili olarak ya işte çanak çömlek çıkıyor. Bu çanak çömleği sınıflandıracaklar, bakacaklar, edecekler diye bizim çalışmamızı engelliyorlar diyordu. Yani e, tarihsel buluntulara çanak çömlek diyen bir zihniyeti düşünün. Şimdi çanak çömlek diyen bir zihniyetin yönetici olsa ne olur? Onun yapacağı odur işte. Oysa ki nedir o tip yöneticilerin yaptığı? İşte gidip Hatay'da geçmişte binlerce yıllar içerisinde sayısız depremde yerle bir olmuş, yıkılmış şehri gidiyorlar tekrar bataklıklarda, en dayanıksız yerlerde tekrar kuruyorlar. Ya da Büyük Marmara depreminde Gölcük'te Değirmendere vardı, suyun altında kaldı gitti. Niye oralara yapılaşma izni veriyorsun, yapıyorsun? Sen geçmişten, tarihten, jeolojiden, arkeolojiden haberin olsa bunları bilirsin. Oralarda neler yaşandığını, insanların ne felaketlere uğradığını bilir ve ona göre tedbirini alırsın. Ama bunu bilebilmen için senin arkeoloji diye bir bilimin anlamını, önemini, o bilim arkeologların çalışmalarının sana ne tür bilgiler, ne tür ipuçları vereceğini kavraman lazım. Bunun için de belli bir bilinç düzeyine, belli bir eğitim seviyesine gelmen lazım. Sen arkeolojiden çıkan arkeolojik buluntulara çanak çömlek dersen, bulduğun fosillere de kemik parçaları dersin. Kemik parçalarıyla üzerinde oynanıyorlar. Kemik parçalarıyla şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar dersin. Neyse, konuyu dağıtmayayım. Şimdi anlatmak istediğim şu. Yani sonuçta insanın evriminin büyük paradoksu, insanın basit bir canlı türü olmakla birlikte gelinen noktada geliştirmiş olduğu beceri ve olanaklarla dünyaya yön verebilir, dünyanın kaderine hükmedebilir, daha doğrusu dünyanın kaderini çizebilir bir hale gelmiş olması. Bu da böylesi bir yetenek insanın dışında hiçbir canlı türünde yok. O zaman insana bu yeteneği, bu kapasiteyi, bu özelliği sağlayanın ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Şimdi bu aslında insan yapan nedir sorusunun değişik bir versiyonu olmuş oluyor. Yani çünkü insanı insan yapan nedir sorusuna verilen yanıtları daha önce ele almış ve tartışmıştım. Ya işte bilinçtir, akıldır, konuşmadır, mizahtır, sembolik düşüncedir, işte ölüm bilincidir, öz farkındalıktır, bir sürü bir şeyler söyleniyordu. Ama bunların hepsi sonuçta aslında evrimsel süreçte insanda ortaya çıkan ve gelişmiş olan neokorteksin ürünü olan bilişsel yetenekler ve kapasitelerdi. Dolayısıyla sorun, peki bunları yaratan neydi? Bunlar neden insan türünde ortaya çıktı? Neden şempanzelerle bizim beynimizin temel yapısı en ilk başlangıçta aynıydı? Fakat daha sonradan bu neokorteksteki bu özgünleşme, uzmanlaşma neden ortaya çıktı? Hangi adaptasyonlar, hangi evrimsel süreçler buna neden oldu? Bizim burada yanıtını aradığımız soru bu. Şimdi bu açıdan baktığımızda videonun başlığındaki tekrar dönmek istiyorum. Dik yürüme insan evriminde hangi devrimsel gelişmeye yol açtı? Yani dik yürüme sayesinde insanın evriminde insanı o büyük paradoksu ortaya çıkaran çelişkiye yol açacak denli diğer canlılardan ayrıştıran özellikleri insana sağlayan hangi adaptasyonlar, hangi özelliklerden evrilerek insan bu noktaya geldi? Şimdi
bu sorunun izini sürerken ister istemez türleşmeye neden olan sürece kısaca bakmamız gerekiyor. Kuşkusuz bir türün ne olduğunu, türleri nasıl ortaya çıktığını ve türleşmenin ne anlama geldiğine ilişkin biyolojik dünyada bile bugün henüz oy birliğiyle herkesin kabul ettiği bir uzlaşma yok. Ama konunun ayrıntıları, çünkü konunun teknik ayrıntıları genetik ve biyolojik bazı çok özel konularla ilgili bir sürü ayrıntı içeriyor. Bu ayrıntıların zaten bu ayrıntılara ne ben vakıfım ne de onların bu kadar derinine tartışmamıza bir gerek yok. Bizim için önemli olan bir canlı türü hangi koşullarda ve evrimsel süreçte nasıl ortaya çıkıyor. Şimdi türleşmeyle ilgili olarak biliyorsunuz Darwin'in ortaya koyduğu teori şuydu. Türler, yeni türler belli bir canlı popülasyonu içerisinde varyasyonların, yani değişik bireylerin doğal seçilimle elenmeleri sonucunda yeni türler ortaya çıkar. O zaman Darwin'in kuramına göre, Darwin'in teorisine göre ne olmuş oluyor? Belli bir popülasyon. Bu popülasyonda değişik bireyler var. Bu değişik bireylerden bazıları çevreyle ilişkiler bakımından etkileşime girdiklerinde yeni özellikler, eğer o farklı özellikleri olan bireylere yaşamda kalma ve üreme açısından belli avantajlar sağlıyorsa, o bireylerin dölleri, yani ondan üreyen bireylerin yaşamda kalma şansları artıyor ve bunların kalıcı hale gelmeleriyle birlikte, çoğalmalarıyla birlikte yeni bir tür ortaya. Dikkat ederseniz burada süreci tetikleyen unsur popülasyon içerisindeki varyasyonlar. Yani popülasyon içinde varyasyon ne demek? Çeşitlenme yani. Farklı bireyler ortaya çıkıyor. Bu farklı bireylerin farklı özellikleri bulundukları doğal ortamda o bireylere yaşamda ve üremede avantaj sağlıyorsa bu doğal seçilim bunun üzerinden ilerlemeye başlıyor. Şimdi burada evrim teorisini iyi bilmeyen ya da biyolojiyle fazla ilgilenmeyenlerin içine düştükleri bazı yanılgılar var. Bu yanılgılardan birincisi, örneğin genellikle şu söyleniyor. Ya işte evrim teorisi her şeyi tesadüflere bırakmış. Yani her şey tesadüflerle oluşuyor ve dolayısıyla bu kadar çevrelerine uyumlu, kusursuz, mükemmel canlıların böyle tesadüflerin birikmesiyle oluşması akıl alır bir şey değil. Genellikle bu söyleniyor. Ama tabii aslında bu doğru bir şey değil. Çünkü ne Darwin ne ondan sonrakiler ne de günümüz biyologları evrimin sadece bir tesadüflerin sonucu olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Şimdi yeni bir türün ortaya çıkmasıyla ilgili doğal seçilimin iş başında olması için 3 tane önemli özellik var. Şimdi bunların birincisi popülasyondaki varyasyon, yani çeşitlilik demiştim. Şimdi bu çeşitlilik peki nasıl oluşuyor? Bu çeşitliliğin olması doğal koşullara bağlı. Yani ne oluyor? Örneğin atıyorum, şimdi günümüz açısından düşünelim ya da somut örnekler olması açısından Darwin'in de zaman zaman örneğini verdiği, diyelim kelebeklerden ya da güvelerden söz edelim. Şimdi bir bölgedeki ağaçların ağırlıklı olarak kavak ağaçlarından oluştuğunu düşünelim. Kavak ağaçlarının gövdeleri biliyorsunuz beyaza yakın bir renkleri vardır. Ve dolayısıyla bu ağaçlarda yaşayan güvelerin renklerinin ağacın kabuğunun rengine yakın olması onları kuşlardan ve zararlardan korur ve bu bir güveler bu şekliyle yaşamlarını sürdürebilirler. Ya da yaprak bitlerini düşünün. Yaprak bitleri biliyorsunuz bulundukları yaprakla hemen hemen aynı renktedirler. Yemyeşillerdir. Çünkü farklı bir renkte olurlarsa kuşlar onları kolaylıkla avlayabilirler.
Ama diyelim bulunduğu çevre, o kavak ağaçlarının bulunduğu çevrenin işte herhangi bir sanayileşmeyle kirlenme, havanın kirlenmeye başladığını ve ağaçların yapraklarının gövdelerinin artık renklerinin kararmaya ve koyulaşmaya başladığını düşünelim. O durumda açık renkli, beyaz renkli güveler bu ağaçların gövdelerine konduklarında kuşlar tarafından kolaycılıkla fark edileceklerdir. Dolayısıyla ne olacak? Kuşlar bunları avlamaya başlayacaktır. Fakat ağaçların kabuğunun rengi değiştiğinde o renge uyumlu mutasyon geçirmiş güveler olduğunda, yani o renkte güveler olduğunda onlara bir şey olmayacaktır. Çünkü kuşlar onları fark edemeyecek ve yemeyeceklerdir. Dolayısıyla ne olacak bu sefer? Bu sefer kirli sarı ya da işte kahverengiye yakın, ağacın kabuğunun rengine yakın rengi olan güvelerin yaşama ve üreme şansı o habitatta, o ortamda artacaktır. Dolayısıyla onların aynı rengi olan yavruları yaşam şansları artacağı için onlar baskın tür haline gelecektir. Şimdi demek ki bir türleşmede önemli olan birincisi mutasyon. Yani mutasyonun olması gerekiyor. Peki bu mutasyon neye göre oluyor? İşte bu mutasyonun neye göre olduğu konusu tabii Darwin'in döneminde bu genetik bilimi olmadığı için Darwin bu ne mutasyondan haberi vardı ne de bu tip türleşmeyi tetikleyen olaylardan haberi olmadığı için Darwin bu konuda zaten bir şey söylememişti, ama bugün günümüz açısından baktığımızda türleşmede şansın, yani tesadüfün, rastlantının rol oynadığı nokta burasıdır. Yani mutasyonlar genellikle bir rastlantıyla oluşur. Yani mutasyona ne neden olabilir? Çevredeki herhangi bir DNA'nın yapısını etkileyebilecek bir radyasyon, bir kimyasal bileşik, o canlının yaşadığı travmatik bir olay ya da o bireyin daha henüz döllenme sırasında, kopyalama sırasında, onun DNA'sının kopyalanması sırasında meydana gelen bir hata, nedeni belirsiz. Bunların sonucu olarak ana babasından farklı bireyler ortaya çıkar. İşte burada aslında bir türleşmede tesadüfün, rastlantının yolundan söz edilebilir. Ancak bunun da aslında bilinçli bir olay olup olmadığı, aslında bu tesadüfe dayalı, rastlantıya dayalı gelişme çevre koşulları göz önüne alınmadığında doğal seçilim bakımından farksızdır. Yani herhangi bir etki yaratmaz. Eğer doğal çevre koşulları farklı değilse, değişmemişse ya da orada herhangi bir rolü yoksa bu mutasyonun olması sonuçta türleşmeye yol açmaz. Yani türleşmenin olabilmesi için sadece mutasyon değil, mutasyonla birlikte mutasyonun sonucu olan bireyin çevreyle kurduğu ilişkinin diyalektiği önemli. Burada ancak o zaman etkili olabiliyor. Demek ki yani türleşmede ikinci özellik bu değişmenin olması, ama bu değişmenin aynı zamanda üremeyle ilgili olması, yani genetik olması gerekiyor. Yani herhangi bir biçimde bir birey bulunduğu ortamda farklı bir özellik geliştirmiş olabilir ya da herhangi bir şeyle ilgili farklı bir biçimde gelmiş olabilir, ama bunun genetik bir temeli yoksa o farklılık, o çeşitlilik aslında onun yavrularına geçmeyecektir. Genetik olmayan bir çeşitlilik çünkü. O zaman da türleşmede gene etkili olmayacaktır. Demek ki türleşmenin olabilmesi için bu mutasyonun, bu farklılığın, yani biçimsel ya da yeni bireylerde ortaya çıkan yeni özelliklerin genetik temelli olması gerekiyor. Üçüncü olarak da az önce söylediğim gibi bu genetik değişikliğin çevreyle ilişkiler bakımından o yeni bireylere, farklı olan bireylere üreme avantajı sağlamış olması gerekiyor. Yani o zaman da ne olmuş oluyor? Bu durumda da doğal seçilim iş başında
olmuş oluyor ve yeni bir türün gelişmesi için süreç başlamış oluyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda zaten günümüzde türleşme ya da işte doğal seçilim sayesinde türleşme konusunu biyologlar süreç içerisinde bir popülasyondaki gen çeşitliliğinin kalıcı olarak değişmesi biçiminde tanımlıyorlar. Bugün modern türleşme tanımı bu. Biraz önce sözünü ettiğim o mutasyonun başlangıcındaki tesadüf ya da rastlantıya ilişkin olarak da bilim insanları aslında şunu söylüyorlar. Rastgele mutasyonların sonucu olan farklı çeşitliliklerin, farklı varyasyonların rastgele olmayan hayatta kalışları. Yani bu biçimde tanımlayan biyologlar da var. Yani ne demek oluyor bu? Rastgele mutasyonların sonucu olarak farklı bireyler ortaya çıkıyor. Fakat bu bireylerin ortaya çıkmaları kendiliğinden ve otomatikman o bireylerin yeni bir türe evrilmelerini garanti etmiyor. Bu ancak çevreyle kurdukları ilişkide o bireylere avantaj sağlayabiliyorsa, yani rastgele olmayan bir süreçten geçerek gerçekleşiyorsa mümkün olabiliyor. Şimdi buraya kadar söylediklerimi dik yürüme olayına uyguladığımızda karşımıza ne çıkıyor? Şimdi bundan birkaç video önce insan neden ayağa kalktı ya da insanın dik yürümesine başlatan süreç neydi sorusuna verilen değişik yanıtlardan söz etmiştim. Bu konuda bildiğiniz gibi onlarca teori var. Yani işte insanın ataları ormanlardan çıktıktan sonra işte çevre denetimini artırmak için ayağa kalktılar. İşte avlanabilmek için, avlarını kovalayabilmek için ayağa kalktılar. İşte dişilere yiyecek getirmek için ellerin serbest kalması gerekiyordu, öniyelerin. Onun için ayağa kalktılar. Böyle bir sürü teori olduğundan söz etmiştim ve bunların aslında konuyu bu biçimiyle koymanın teleolojik bir yaklaşım olduğunu, dolayısıyla konuya bu yönden bakmamak gerektiğinden söz etmiştim. Şimdi geldiğimiz noktada insanın diğer hayvanlardan farklı kılmasında süreci başlatan, işaret fişeğini atan ya da tetiği çekenin dik yürüme olduğunu söylediğimize göre şimdi dik yürümenin başlatan mutasyonun neden olduğunun peşine düşmeyeceğim ben. Yani buna ilişkin çok farklı tahminler var. Bu tahminlerin bir kısmı bana mantıklı geliyor ama bir kısmı gelmiyor. Fakat bunların her biri aslında bugünden geçmişe dönerek kanıtlanabilecek ya da doğrulanabilecek önermeler değil. Dolayısıyla bunların ayrıntılarına girerek şu ya da bu biçimde, şunun ya da bunun için ayağa kalktılar diye bir önermede bulunmanın bilimsel olarak bir anlamı yok. Dolayısıyla da bu konuyu bu şekliyle daha fazla tartışmak gerekmiyor. Ve dolayısıyla ben insanın ilk atalarının, bu ilk atalar ister Australopithecus'lar, isterse onlardan daha önceye giden işte Ororin, Chadensis ya da Ramidus gibi türler olabilir. Hangisi olduğundan bağımsız olarak insanın insanlaşma sürecinin ayağa kalkmayla başladığını söylemekle yetineceğim. Dolayısıyla bizim bugün ayağa kalkmanın neden olduğu ya da ayağa kalkmayı zorlayan koşulların neler olduğunu tartışmaktan çok ayağa kalkmanın sonuçlarının ne olduğuna yönelmemiz gerekiyor. Şimdi insanın ayağa kalkmasının ilk dolaysız ve doğrudan sonucu aslında insan toplumsallığının giderek artmasıdır. Hatırlayacağınız gibi 2-3 video önce insanın ayağa kalkmasının biyolojik olarak insan biyolojisi ve insan sağlığı açısından
yol açtığı sakıncalara ve bunların ortaya koyduğu sorunlardan söz etmiştim. Yani hayvanlar, dört ayaklı hayvanlar dört ayak üzerinde yürüdükleri için yer çekiminin etkisini dört ayağın üzerine yayabiliyorlar. Dahası iç organlar birbirleri üzerinde baskı uygulamaktan kurtuldukları için bir takım onlara bu konuda daha avantajlı durumlar sağlıyordu. Oysa ki insan ayağa kalktığında hem bütün yük ayaklara, bacaklara ve dolayısıyla beline biniyor, omurgasına. Dolayısıyla ikinci olarak iç organların aşağıya doğru baskılanmaları insana belli sorunlar yaratıyordu. Dört ayaklı hayvanlarla insan karşılaştırmasını yaparken hayvanların tek bacaklarının ya da ayaklarının kopması ya da eksik olmasıyla hayvanın fazla bir şeyden kaybetmeyeceğini, gene yaşamını sürdürebileceğini, ama insan açısından bu durumun çok büyük bir sıkıntı olduğundan söz etmiştim. Şimdi insanın ayağa kalkmış olmasının insanın toplumsallığını artırdığını biz nereden biliyoruz? Kalkmış insanın ilk atalarının toplumsallıklarının giderek arttığını ve geliştiğini biz tarihsel bir takım fosillerden öğreniyoruz. Yani dünyanın değişik bölgelerinde milyonlarca yıllık bazı fosiller bulundu. Bu fosillerin bir kısmında bireyler, bu fosillerin sahipleri aslında ciddi sakatlıklar yaşıyorlar. Yani örneğin ayakları, tek ayağı topal olanlar, hatta bir ayağı olmayanlar ve başka türden önemli kolları olmayanlar, kafataslarının çok önemli bir kısmı zedelenmiş olup yaşamlarını sürdürmüş olanlar, kısacası özürlü bireylerin insanın ilk ataları arasında da bolca rastlanmış olması. Şimdi insanın ilk atalarından kalmış fosiller içerisinde özürlü, ciddi yetersizlikleri ve eksiklikleri olan bireylerin belli yaşa kadar yaşayabilmiş olmaları aslında şunu gösteriyor. Demek ki bu insanlara bakan, yani bu özürlü, eksik ve yetersiz vücut kısımları olan bireylere bakan başkaları var. Bu da insanlarda toplumsal yaşamın son derece güçlü olduğunu ve güçlü bir dayanışma duygusunun bulunduğunu ortaya koyuyor. Zaten bunu mantıksal olarak da bunu düşünmek durumundayız. Nasıl düşünmek durumundayız? Biliyorsunuz insanın evrimleştiği Afrika savannalarında çok iri ve güçlü yırtıcılar vardı. Yani kılıç dişli kaplanlar, ondan sonra bugünkü aslanlar, kaplanların ataları, hatta neredeyse bugünkü aslanlar boyutlarında olan bazı sırtlanlar ve sırtlanların falan yaşadıkları söyleniyor ve bunlara ilişkin kemikler de bulunmuş durumda. Şimdi böylesine bir güçlü yırtıcıların bulunduğu bir ortamda insanların ağaçtan inip savanalara, yani açıklık alanlara çıkmış insanların böylesi yırtıcıların bulunduğu bir ortamda hayatta kalabilmeleri için kuşkusuz çok güçlü bir toplumsal dayanışma duygularının olması gerekiyor. Şimdi peki bu gerekiyor kısmını şöyle düşünmeyin. Yani insanın ilk atalarının güçlü toplumsallıkları ve dayanışma içinde olduklarının belirtilerini biz bugünkü bir takım primat türlerini takip ederek de izleyebiliyoruz. Yani örneğin internette arama yaptığınız babunlarla ve maymunlarla ilgili değişik videolar vardır. Leopar'a karşı babun sürüsü ya da leopara karşı babunlar diye yazarak internette araştırma yaptığınızda değişik videolar göreceksinizdir. Bu videolarda örneğin birebir kaldığında
çok rahat bir biçimde rahatça paralayıp öldürebileceği hayvanlara karşı leoparların birlikte hareket eden 30-40 tane babunun onları kolaylıkla püskürttüğünü, saldırılarını boşa çıkarttığını kolaylıkla görebileceksinizdir. Hatta bu konuyla ilgili örneğin değişik videolar, ben masailerle ilgili bazı videolar izlemiştim. O videolardan birisinde 3 tane Masai Afrika'nın en eski kabilelerinden birisi. Otantik, yani oranın yerli halklarından birisi ve hala bir kısmı hayvancılıkla geçinmekle birlikte bir kısmı göçebe, yarı göçebe yaşayan topluluklar da var. Bu Masailer ve Hadzabeler, onlar da Afrika'nın otantik halklarından. Bunlarla ilgili izlediğim değişik videolarda hayretler içerisinde şunu görmüştüm. 3 tane Masai, ellerinde uzun sopalar, mızraklar, yani uçları sivri. Aslanlar var örneğin. Aslanlar bir avı avlamışlar. Avın yanında 9-10 tane aslan o avladıkları avı yemeye çalışıyorlar. Birlikte yiyorlar. Bu Masailer 3 kişi ellerine mızrakla belli bir onları tespit ediyorlar ve oraya doğru yürüyorlar. Hiç öyle pervasız bir biçimde yürüyorlar. Ellerinde öyle ne bir kılıç var, ne bir ateşli silah, hiçbir şey yok. Sadece ellerinde mızraklar var. 3 tane mızrak, 3 kabile üyesi. Ondan sonra iyice yaklaşıyorlar. Onlar iyice yaklaştıklarında mızraklarını tutup aslanlara doğru salladıklarında hayvanlar korkup kaçmaya başlıyorlar. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Elinde herhangi bir alet, yani taş, sopa, herhangi bir şey olan insanın tarihsel atalarını düşünün. 3 tane, 5 tane, 10 tane, 20 tane böylesi insanımsı kendilerinden çok daha güçlü ve iri yırtıcılara karşı başarıyla mücadele edebilirler. Ama zaten daha sonraki insanın evrimiyle ilgili konuları, ayrıntılarına girdiğimizde şunu göreceğiz. İnsanın ataları ilk başlangıçta hiçbir şekilde bu tip yırtıcılarla birebir savaşa, mücadeleye girmiyorlardı. Tam tersine insanın ilk ataları onların bıraktıkları kemikleri, yani onların bıraktıkları leşlerin üzerinden bir takım besinler almaya çalışıyorlardı. Yani diyelim onların bıraktıkları leşlerdeki et parçalarını ellerindeki aletlerle, taşlarla, el baltalarıyla sıyırıyorlardı ve en önemlisi o kemikleri kırarak, kemiklerin içindeki ilikleri yiyerek beslenmeye çalışıyorlardı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum bütün bu söylediklerimle birlikte. İnsanın ayağa kalkmış olması fiziksel olarak insanın bedeninde bir takım sıkıntılara ve sağlıkla ilgili sorunlara kuşkusuz açmıştı. Fakat buna bağlı olarak insanın ayağa kalkmış olmasının ilk dolaysız sonucu insan topluluklarındaki toplumsal dayanışma ve birliği, yakınlaşmayı ve insanların daha büyük gruplar oluşturması yönünde güçlü bir seçilim baskısı oluşturdu. Yani ağaçlar üzerinde yaşayarak bitkilerle ve yapraklarla beslenen primat türlerinde görülen grup büyüklüklerine oranla insanın tarihsel, evrimsel atalarının grup büyüklükleri ve dayanışma güçleri çok daha güçlüydü. Dolayısıyla buradan şu sonuca çıkarıyoruz. İnsanın ayağa kalkmış olması insanların çevrelerindeki büyük yırtıcılara karşı dayanışma ve bir araya gelme motivasyonlarını artırdığı gibi
bu yönde belli içgüdüler geliştirmelerini ve dolayısıyla daha büyük topluluklar halinde yaşama yönünde bir seçilim baskısı oluşturdu. Dolayısıyla dik yürümenin insan evriminde hangi devrimsel gelişmeye yol açtığından söz ederken esas olarak çıkış noktamız bu toplumsallığın giderek artması ve güçlenmesi olmak durumunda. Yani insanın ayağa kalkmasının, insan türünün gelişmesinde yol açtığı özellikler dendiğinde mevcut değişik kaynaklarda, kitaplarda anlatılanlar genellikle şöyledir. Birinci olarak işte insan ayağa kalktı. İnsanın ayağa kalkmasıyla birlikte ön üyeleri serbest kaldı. Ön üyelerin serbest kalmasıyla birlikte insanlar ilk önce çevrede buldukları ağaçları, dalları, taşları kullanmaya, bunlarla hep birlikte bunları sallayarak ya da atarak büyük yırtıcılara karşı savunma yapmaya başladılar. Giderek bu aletleri geliştirmeyle birlikte yeni aletler yaptıkça insanın avlanma yetenekleri gelişti. Buna bağlı olarak da insanın beyni büyümeye başladı. Beynin büyümesi ise insanın bilişsel kapasitelerine ve becerilerine artışa yol açtı. Böylece insanın evrimi esas olarak ayağa kalkmanın ardından insanın ellerinin serbest kalmasıyla birlikte değişik aletlerin ve araçların yapılması, bunların sonucu olarak insanın avlanma yeteneğinin ve elde etme kapasitenin gelişmesi, buna bağlı olarak beynin büyümesi, beynin büyümesine bağlı olarak da bilişsel kapasitelerin gelişerek insanın evriminin giderek daha da hızlanması. Konu bu biçimde esas olarak açıklanıyor. İnsanın ayağa kalkması, alet yapması ve büyük beyne kavuşması bugüne hala bile birçok kitapta, araştırmacılarda, değişik kaynaklarda anlatılan temel hikaye bu. Oysa ki paleoantropologların yapmış oldukları değişik keşifler, bulunan fosiller bu hikayenin hiç de anlatıldığı gibi olmadığını bize açıkça ortaya koyuyor. Daha önce de herhalde sözünü etmiştim. Yani ilk insanın, atalarının ayağa kalkmalarının tarihi en azından 3-4 milyon. Son bulunan fosillere göre ise 6-7 milyon yıl geriye gidiyor. Fakat insanların kullandıkları bugünkü anlamıyla ilkel taş alet dediğimiz en eski taş aletler Olduvai Vadisi'nde bulunan Afrika'da ve dolayısıyla Olduvai taş baltaları olarak geçen aletlerin tarihi 3-3,5 milyon yıl geriye gidiyor. Yani ondan öncesine ait herhangi bir alet durumu yok. Öte yandan insan beyni söz konusu olduğunda insan beyni ilk evrimsel ataların insan beyninin 300-400 santimetre küp civarında olduğundan daha önce söz etmiştim. Bu kademeli olarak mutlaka artmış olmalı. Çünkü arada 500-600 santimetre küplük bazı türlerin fosillerinin bulunduğundan söz ediliyor. Fakat bunlarla ilgili netleşmiş bir durum olmadığı için herhangi bir tür ismi veremiyorum. Sadece bu konularla ilgili tartışmaların, paleoantropologlar arasındaki tartışmaların sürdüğünden söz etmek zorundayım. Dolayısıyla esas olarak insan beynine yakın beyin hacmine ancak Homo erectus'la birlikte ulaşılıyor. Homo erectus da orada yani 2 milyonla 1 milyon yıl arasında dünyanın değişik köşelerine çok farklı fosiller var. Bu fosillerin de Homo erectus'la ilintileri konusunda da bir sürü tartışma var ama
biz kabaca 1,5-2 milyon diyelim. 1,5-2 milyon yıl önce insan beyni ancak 1000 santimetre küpün üzerine çıktı. 1000 santimetre küpten Neandertallerdeki 1400 hatta 1450 santimetre küpe kadar epey bir yaklaşık 1 milyonluk bir evrimsel süreç var. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Aradan geçen milyonlarca yılda, yani ilk insanların ayağa kalktıkları tarihten beyinlerinin geliştiği, yani 1000 santimetre küpü aşan beyin hacmine ulaşana kadar insanların geçirdikleri süre yaklaşık en az 2-3 milyon. Hatta eğer ilk insansı türlerin ayağa kalkmaları 6-7 milyon yıl önceye gidiyorsa 4-5 milyon yıl. Şimdi burada soru şu. Peki bu 4-5 milyon yıl boyunca insanlar hiç de gelişmiş aletler yoktu. Yani Olduvan taş baltaların tarihi en fazla 3 milyon yıl geriye gidiyor. Olduvan'dan önce insanlar en fazla doğadaki hazır taşları ya da sopaları kullandılarsa eğer. Onları kullandılar ama onun dışında beyinleri de küçük. O dönem beyinler 300-400 santimetre küp civarında. Dolayısıyla nereden baksanız 2-3 milyon yıl boyunca insanın ataları çok iri vahşi yırtıcıların bulunduğu savanalarda hayatta kalmayı başardılar. Peki nasıl başardılar? İşte bunun bir tek açıklaması var. İnsanlar çok güçlü toplumsal dayanışma ve toplumsal birlik geliştirmişlerdi. Dolayısıyla bizim insanın evriminde esas bakmamız gereken nokta, esas bakmamız gereken süreç alet yapma ve beynin büyümesi ve beynin büyümesine bağlı olarak üst bilişsel faaliyetlerde sağlanan gelişmelerden çok insan toplumsallığının nasıl oluştuğu, neden insan toplumsallığının bu kadar güçlü ve diğer türlerde olunmayan biçimlerde geliştiği, buna neden olan seçilim baskılarının neler olduğu ve adaptasyonların neler olduğuna bakmamız gerekiyor. Kısacası insanın evrimini açıklamak demek, insanın evrimindeki büyük paradoksu açıklamak demek, öncelikle insan toplumsallığının diğer hayvan türlerindeki toplumsallıklardan ne bakımdan farklı olduğunu ortaya koyabilmek, onlardaki toplumsallıkla insan toplumsallığının farklarını ortaya koyabilmekten geçiyor. Dolayısıyla bundan sonraki videolarda esas olarak insanın evrimini ele alırken insan toplumsallığının hangi süreçlerden geçerek bugünkü durumuna geldiğine bakacağız. Yani insan toplumsallığının gelişme dinamiklerini ve gelişme süreçlerini kavramadan insan toplumsallığının diğer hayvanlardaki toplumsallık biçimlerinden hangi biçimlerden farklı olduğunu kavramadan insanın üst bilişsel faaliyetlerinden yola çıkarak bu üst bilişsel faaliyetleriyle ilgili bir takım ayrıntılı konuların içerisine dalmak bizi bir yerlere götürmez. Nitekim geçmişte düşünce tarihinde binlerce yıldır insanın neliğine ilişkin tartışmalar hep bu çerçevede döndü. Yani ne yaptı? Filozofun birisi çıktı, insan alet yapan hayvandır dedi. Bir başkası çıktı, insan esas olarak akıllı hayvandır. Bir başkası insanın işte ahlaklı hayvan, ahlak ve vicdan sahibi olduğu için. Bir başkası insanın ölüm bilinci olan tek canlı olduğu için bu şekliyle bugünkü durumuna geldiğini söyledi. Ama
önceki videolarda da belirttiğim gibi bizim bu tür konuların ayrıntılarına girip bunlarla ilgili sonu gelmez tartışmalara girmemizin bir anlamı yok. Çünkü paleontolojik bulgular ve günümüzde paleontolojinin, etolojinin ve diğer bilim dallarının ortaya koymuş oldukları sonuç bize şunu gösteriyor. İnsanı diğer hayvanlardan farklı kılan ve onun bugünkü konuma gelmesini sağlayan temel özellik insan toplumsallığının olağanüstü gücü ve esnekliğidir. Peki insan toplumsallığında bu esneklik ve gücü sağlayan adaptasyonlar, motivasyon kaynakları ve evrimsel zorunluluklar nelerde? Bundan sonraki videolarda esas olarak bu konunun izini sürmeye çalışacağım. Sanırım vaktimi yine doldurdum. Bu videoyu sona erdirmek zorundayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.